insanları rahatsız eden bu hayvanlara yapılan eziyetler var burada. Ben size daha garip olayı söyleyeyim. Beğendim. Kalamarı burada, karidesi burada. Şurada da patlıcan, yine zeytin, kelle paça, mumbar, şırdan. Yaptıkları o temizlik adresi bize uygun değil. Sebebini göstereceğim. Oha, o çayın rengi ne öyle? Tipine bak, zaten böyle kıpkırmızı, zehir zıkkım gibi de. Buradaki bu kaosun sesi sadece ezan sesiyle dinliyor. Ezan başladığında sanki canlıymış gibi böyle, bak anteni falan var. Baksana. Bak bu etli butlu çıktı. Arkadaşlar, Marrakeş'ten tekrardan hepinize merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. Ben halen Marrakeş'teyim. Hatta şu anda Madina dediğimiz Eskişehir bölgesindeyim. Bugün sizinle tabii ki her ülkede gidip şapur şupur yediğimiz yemekleri bir videoda toplayasım var. Ama şöyle bir şey, büyük yemeklerini mesela tajin ve kuskus gibi yemeklerini yemeyeceğiz bugün. Çünkü onları diğer videolarda yedik. Ben onları defalarca burada yedim. Denedim. Onlara yorumumu şöyle genel bir şekilde yaparsam, ya buranın yemekleri iyidir, güzeldir, hoştur. Benle ilgili bir derdi var, bir sıkıntısı var. Acı değil. Ekstra acı istediğinde de falan olmuyor burada. Bak burada böyle şey görüyorum ya, kırmızı kırmızı 2-3 tane var ya. O neydi biliyor musunuz? Biz şeye gittik ya, tabakhane tarafına falan gittik. Oralarda ben epey bir vakit geçirdim video çekmesem bile. Orada beni sinekler ısırdı. Ben pire sandım. Sonra baktım bu yakarca ısırığı gibi, böyle yakarca ısırığına benziyor. Burada losyon, mosyon, yağlar, mağlar bir şeyler sürdük. İdare ettik bir şekilde. Sen git Hindistan'ın pisliğinde falan filan gez, hiçbir şey olmasın. Gel burada her tarafa senin sinek ısırsın. Kolum falan filan yedi. O yüzden ben böyle uzun giydim bugün. Fazla uzatmayayım. Bu videoya ilk defa geliyorsanız arkadaşlar, ben Musa, bir süre dünyayı geziyorum. Şu anda Fas'tayım, Marrakeş'teyim. Bugün hava güzel ha. Zaten biz şeydeydik arkadaşlar. Diğer videoyu izlediyseniz çöldeydim. Çölde yatılıya gittim. Yatılı kaldım. Biraz şaşırdım. Yani bir kupon kullandım. Kupon karşılığında aldığım bir çöl turuydu. Ve beklentimin çok çok üstünde oldu böyle. Gayet güzel, gayet keyifliydi. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi burada geçmişken bak göstereyim, baget ekmekler, normal ekmekler. Şu ekmekleri çok efsane. Bunların bu kadar hamur işi, daha doğrusu ekmek işinin efsane olması sebebi zaten baktığımızda geçmişte Fransa ile ilgili epey bir geçmişleri var. Hatta bana sorarsan burada ana dil Arapça değil de Fransızcaymış gibi. İkinci dil normalde Fransızca gibi görünüyor. Ama normal halk kendi arasında bile Fransızca çok fazla konuşuyorlar. O yüzden o beni biraz şaşırttı. Hiç de ikinci dil hiç değil. Ama ekmekleri efsane, böyle nasıl diyeyim, rahatsız etmeyen, bana biraz böyle hissiyatı İtalya unuymuş gibi geldi. Beni rahatsız etmedi. Normalde beyaz ekmekten rahatsız olurum. Kaç gündür görüyorum balık işlerini. Şöyle bir karides ve kalamar bu. Cipse benziyor değil mi? Cips haline getirmişler. Biz soğan halkası cinsine getirip onlar cips haline getirmişler. Balığı aha ustam burada temiz temiz kızartıyor. Ben bir karışıktan deneyeceğim. Bu hangi balık ya? Which one fish? White fish. Bak şu, aynen. Şu balıkmış, büyük balık. Meruda. Pardon. Ha bu dil balığı değil mi zaten? Kalamarı burada. Karidesi burada. Dil balığı burada. Şu balığın adını bilmiyorum. Balık konusunda pek şey değilim ben. Ama siz yazarsınız ne balığı olduğu. Gayet temiz, güzel, mis. Şuradan. Şöyle bir tabağımız var. Bu tabak bu arada 3 euro. Birkaç yerde de vardı böyle şey var. Küçük balığı sandviç haline getiriyorlar. Çok ekmek yemek istemiyorum. Şimdi burada da sos tomat ve Regina ya. Regina. Good. Şurada da patlıcan. Yine zeytin. Tomato. Şimdi bak. Domates sosu. Patlıcan, zeytin, şu zeytin sosları güzel oluyor. Balık, karides, kalamar. Bu balık bu arada
İki çeşit balık var. Hem dil balığı var içinde hem o adını söyleyemediğim balık var. Aman efsane. Balık çok sıcakmış. Domates sosunu merak ediyorum. Domates sosu. Çiğ domates bu arada. İçinde şey var. Good. Böyle. İçinde taze kişniş var. Ben taze kişniş sevmiyorum. Normal kişniş. Evet taze kişniş. Hayır taze kişnişe alışamıyorum. Bu arada taze kişniş mevzusu. Dün bir arkadaş şey dedi. Genetikmiş. Sevenler ve sevmeyenler çok seven ve hiç sevmeyen oluyormuş böyle. Bunlar zeytinlerini çok güzel sosluyorlar. Zaten lezzetli olması çok normal. Ben şeye şaşırdım, kalamara şaşırdım. İnce ve çok yumuşak, çok güzel çatır çatır gidiyordu böyle. Yani böyle tabak tabak yersin ondan. Zaten yan tarafımız hemen Kanarya Havzası, Atlantik Okyanusu. Normaldir lezzetli balıkların buradan çıkması. Şimdi arkadaşlar geldim Jama El Fena'ya. Şimdi bir sokak yemekleri videosu yapıyorsak burada yapacağız tabii ki. Bu arada bunların hepsinin sokak aralarında aslında daha güzel, daha lezzetli halleri var. Ama biz burada meydanı konu alacağımız için o yüzden bunları meydanda deneyeceğiz. Ama bunu rehber niteliğinde izliyorsan, bunların gerçek tadını almak istiyorsan, böyle biraz turizmden uzak, daha böyle güzel, 2 kuruş fazla vereyim tadını güzel alayım diyorsan sokaklarda bunların daha güzelleri var bu arada. Şimdi bu meydana gelmişken önce yemeklere başlamadan önce bu meydanda biz bir elimize bir meyve suyumuzu alalım, sonra bir şeyler konuşalım, sonra yemeğe geçelim. Şimdi zaten buraya çok fazla Türk geliyor, okey. Sizin tropikal olaraktan ulaşamayacağınız meyveleri, örnek veriyorum papaya olsun, mango olsun. Bu arada papaya, mango gibi şeyleri ayırt ediyorum, okey, ama bana sorarsanız hepsi çok fazla lezzetli. Mesela buranın portakalı, elması falan çok çok lezzetli. Bu arada bunları böyle koymuşlar, bazıları sahte ama bazıları da böyle gerçek zaten mesela. Ama size şöyle söyleyeyim, Fas'ın lezzeti benden aldı meyve konusunda. I want a small. Just for try, for free. Just No. for try. Yeah, I want a Yeah? small one. Yeah, small one. Tropical mix. Yes, yeah. Okay. Şey var bu arada. Burada bak büyüğü var. Zor. Ha. Arkada bu arada çekiyorlar, koyuyorlar. Yani bunun içine bir şey katıyorlar mı diye ben önceden arkalara falan gittim ettim. Ben bunlardan çok içtim burada bu arada. Kontrol ettim. Yok, orada yapıyorlar. Buzun içerisinde bekletiyorlar. Okay. Thank you. Turkish. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ben teşekkür ederim. Şimdi elimize bunu aldık. Bunu içerken adamların parasını vermedim. Bu arada 10 dirhem arkadaşlar. Biz Jama El Fena Meydanı'ndayız. Aslında bunu Jama El Fena Meydanı olarak söylüyorum. Biz bunu kalkıp şu şekilde bile diyebiliriz. Çünkü halk dilinde burası ölüm meydanı olarak geçiyor. Önce bu konuda size bir bilgi vereyim. Ondan sonra buranın yemeklerine falan geçelim. Burası ölüm meydanı diye geçiyor. Neden ölüm meydanı diye geçiyor? Çünkü zamanında, hatta zamanında dediğim 19. yüzyıla kadar bu meydanda infazlar gerçekleştiriliyormuş. Hatta 19. yüzyıla kadar bu meydanda köleler satılıyormuş. Bu meydanın tarihine baktığımızda tam 1000 yıllık. 1000 yıllık bir meydan ve yakın bir tarihe kadar da burada bizim AOU ettiğimiz şeyler yapılıyormuş. Şu anda da insanlar, turistler buraya geldiğinde şunu söylüyorlar. Bu arkamda gelen sesleri şu an size açıklıyorum. İşte kobra oynatıcıları, maymun oynatıcıları, işte kuşla fotoğraf çekinmeler, burada her türlü hayvanla bir şeyler yapma gibi bir durumlar var. Burada örnek veriyorum, maymunu dansöz kıyafeti giydirmiş oynatıyorlar. Kobrayı burada dişini mişini almışlar, zurnayla oynatıyorlar. Burada davul zurna sesleri asla susmuyor. Güneş battıktan sonra da gösteriler, müzikler falan başlıyor burada arkadaşlar.
Yani berberi kültürü burada yansıtılmaya çalışıyor. Turizm olarak çok önemli bir meydan burası. Çok güzel bir yer. Her zamanında kötülükler farklı farklı burada devam ediyor. Şu anda da evet kimseyi infaz etmiyorlar veya kimseyi satmıyorlar. Ama insanları rahatsız eden bu hayvanlara yapılan eziyetler var burada. İşte bunu söylerken bir de buraya turizm olarak geldiğinizde aklınıza şunu da getirmenizi istiyorum. Burada insanlar öldürülmüş, burada insanlar satılmış. Dikkatimi çekenlerden bir tanesi de bizim kültürümüzden dolayı bunlarda tadı nasıl diye merak ettiğim bir şey şu. Burada böyle kellemiz, burada böyle kafamız, dilimiz, her şeyimiz var. Orada bak orada böyle kellenin, mellenin, dilin, milin, kazanın hepsi olduğu mis gibi hepsi orada. Burada this lamb? Yeah, Tangier lamb. Şimdi Tangier lamb arkadaşlar ben yedim ve bana çektirmedi, size şöyle göstereyim. Tangier lamb dedi bak burada Tangier dediğimiz olayda bu. Bir de tajin var. Yani şu büyüğün içerisinde yapılıyor. Buraya aktarmışlar ve buradan dağıtıyorlar. Tangier dediğimiz bu. Ben bir videoda yedim ama burada bir şeyleri çektirmiyorlar. Çektirmedikleri için orada size gösterememiştim. Şimdi de burada kafa etini deneyeceğiz. Temizlik konusunda, hijyen konusunda bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi yapılma şekilleri falan filan hijyen okey, sıkıntı yok da. Kelle paça, mumbar, şırdan. Bunlar temizlik aşaması, yapılış aşamasındaki temizlikten bahsediyoruz. Bunlar önemlidir. Ve bunların ki ben yerim. Ben her şeyi yerim. Okey. Artık gerçi Hindistan videolarından gelen arkadaşlar biliyorsa ben artık her şeyi yiyeceğimi artık kabullendiler. Bunların yaptıkları o temizlik adresi bize uygun değil. Sebebini göstereceğim. Yaklaştırdığımda özellikle boynuzu altı kulak kısmında mesela kıllar var. Gayet böyle kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Baktığınızda bak tabakta da görünüyor. Gördünüz mü? Ufak böyle kıllıklar var. Yani o kısımda temizlik iyi yapılmamış. Yani gelip deneyeceklere onu söyleyeyim. Ama lezzeti var mı? Vallahi lezzetlidir. Beyin falan da var böyle sadece beyin yiyecek olursanız. Bunu yedik okey her şey iyi hoş. Ben buna doyar mıyım? Ben buna tabii ki doymam. Mesela burada bizim gündüzden yediğimiz balıklar, kalamarlar falan da aynı şekilde var. Şimdi fiyatlara bakınca benzer. Evet, Türkiye. Şimdi burada diyor sana diyor tezgahı göstereyim. Şundan size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu bir tane videoda ben bunu denedim ama ekmek arası yaptık böyle domatesli, soğanlı falan filan böyle denedik. Bunların kendine özgü sosisleri. Bence bu nereden gelmiş biliyor musun? Bakmışlar bu Fransa ve İspanya'dan böyle kültür geliyor demiş bunlara sosislerini biz biraz değiştirelim deyip de şöyle bir hale getirmişler. Avrupa'daki sosisleri deneyip bir de bunu denedim. Bu benim damak zevkime uyuyor. Sadece yine bahsettiğim gibi şu tezgah her şey iyi hoş, bana acı eksiği var. Geldik şu arkadaşın tezgahında bir yemek yedik, bir de araya bir tatlı sıkıştıralım. Şimdi biz burada video çekerken şu arkalardan ses böyle gelecek çünkü hayvan oynatıcılarından tut, kendilerinin oynamasından tut. Hepsi çeşit oluyor. Örnek veriyorum bak arkamda tepesinde bir tane maymun gidiyor böyle. Bu maymuna bir de dansöz kıyafeti giydirenler var ya. Bildiğin dansöz gibi maymun oynatanlar var. Maymuna döndük. Hayvanı var. Selamun aleyküm. Bunlar böyle unla, susamla, gerçi saysak bitmez bunun içerisi. Yani ben size unu, susamı, tereyağı, bademi, baharatları olduğunu söyleyeyim size, siz anlayın. Bir de şurada baharatlarla birlikte yapmış olduğu bir tatlı var. Bir de burada baharatlarla birlikte yapmış olduğu bir çay var. Diyor ki o tarçın çayıdır. Arkadaki seslerin kusuruna
Kalma ulan böyle geldin suratı beni burada pireler mi yedi, sinekler mi yedi bilmiyorum da sağım solum kızarıp durmuş böyle. Neyse geçiyor. Spicy helvasını 8 dirhem yapmış. Burada arkadaşlar 10.4 dirhem 1 euroya tekabül ediyor. Biz bu helvadan, un helvasından yiyelim. Bir de üstüne çok fazla baharat karıştırma. Ha şöyle. Oha o çayın rengi ne öyle? Ya ölmeyiz değil mi lan? Ben açıkçası çayı merak ettim. Kurban olduğum bu nedir? Zehir zıkkım gibidir. Çayın içerisinde olanlar aha bu şekilde sayılmayacak kadar dünya kadar şey var. Bana direkt tarçınla ginger, zencefil boğazıma vurdu. Böyle yaktı. Tipine bak zaten böyle kıpkırmızı zehir zıkkım gibidir. İçine ekstradan balla şeker koyuyor. Ama güzeldir. Yani şöyle söyleyeyim size. Böyle boğazımda falan böyle bir sıkıntı falan olsa bunu derim. Bunu bir içeyim ya böyle falan derim. Şimdi helvaya gelelim. Un helvası ama bizimkinden tabii ki çok farklı. İçerisinde hani susamın tadı, ondan sonra baharatların tadını alıyorsun. Güzel mi? Güzel. Fas'a gelsem bir daha bunu yer miyim? Yerim. Fas'a gelsem bir daha ne yemem biliyor musunuz? Kuskus yemem mesela. Sesleri duyuyor musunuz? Bu sesler sabah çok erken saatte başlıyor. Gece 3'lere 4'lere kadar bu ses bu şekilde devam ediyor. Yani neredeyse uyumuyorlar diyebiliriz. Bu ses, buradaki bu kaosun sesi sadece ezan sesiyle dinliyor. Ezan başladığında bir başında bir sonunda cami var. Aynı anda ezan başladığında ancak o zaman bir sessizliğe bürünüyor burası. Onun dışında her yerde bu şekilde. Ve ilerleyen saatlerde sürekli gösteriler, şarkılar, her şey böyle devam ediyor. Onları çekmek kolay değil, izin vermiyorlar. Fas'ta ciddi bir izin vermeme durumu var. Büyük bir sıkıntı durumu var. Herkes para ver öyle çek mantığında ilerliyor arkadaş. Şimdi bazı Arap ülkelerine falan gittiğimizde bazı farklılıkları görebiliriz. Bunun sebebi ise buranın %30 kadarı Berberi dediğimiz milletten. Yani Kuzey Afrika halkı dediğimiz Berberiler ve geri kalan böyle %60'lık küsürlüğü de Araplar. Yani burası sadece Arap değiller arkadaşlar. Berberiler, Berberilerin kendine ait dili var. Ama ülkenin %99'u diyebiliriz Müslüman. Yani ikisi de Müslüman. Bu bazı kültürel diğer yerlerden farklı, Arap milletinden farklı olan bu kültürlerin sebebi de aslında Berberilerden kaynaklı. Biz buraya kadar gelmişken salyangoz yemesek olmazdı arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Salyangoz çorbası. Şimdi ben salyangozu başka ülkelerde de denedim ama bunlar çok farklı yapıyormuş. Şimdi Fransa'da çok farklı. Fransız kültürleri olmasına rağmen Fransa ile aynı yapmıyorlar. Daha çok baharat karışımlı bir suyun içerisinde pişiriyorlarmış. O yüzden bunun suyu da ekstradan şifaymış. Şöyle size göstereyim. Ya tezgaha bakınca bizim midye tezgahına benziyor tam olarak da. Şu zaten efsane olmuş burada. Bak yiyip şuraya atıyoruz. Bunlarda da şey var mıdır acaba? Benim rekorum bu kadar, senin rekorun bu kadar diye bir şey var mıdır? Dayı bana dolduruyor. Valla thank you. Small dediğimiz bile yani şöyle kocaman. Arkadaşlar anteni görünüyor, farkında mısınız? Bu nedir? Ha, bu kürdan.
antenli mantenli bunu çıkarıp yiyeceğiz. İçinizde daha önceden bunu denemiş olanlar falan varsa yoruma beklerim tadı hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Şimdi şu arkadaşı sıcak. Bu arada nasıl kokuyor bakayım. Bir kokusu yok, baharat. Böyle bazı baharatların kokusu geliyor. Ama şöyle size bir şey göstereyim arkadaşlar. Sanki canlıymış gibi böyle bak anteni falan var. Baksana. Bunu bastırıyorsun içinden vıcık vıcık da su çıkıyor. Kürdana batırıyorsun. Böyle çekiyorsun. Şöyle çıkıyor. Benim en son yediğim bu kadar büyük değil. Dur yorum yapamadım. Çok baharat tadı geldi ya. Biri büyük çıktı, biri küçük çıktı. Bunun yarısı içinde kaldı. Şöyle kürdanı batırıyoruz. Şöyle çıkarıyoruz arkadaşlar. Bir şey değil mi? Kötü değil. Ama bunun Fransız usulü çorbası falan tamam daha farklı. Bu böyle bizim midye gibi, çerez gibi gitmesi için falan gayet güzel gidiyor aslında. Hepsi çıkmıyor ya. Bu arada böyle 3-4 tane tezgah var. Gayet yiyorlar. Şey de var mesela. Sokak aralarında falan da geliyor gidiyor. Bunun bu küçük tabağı içerisinde yani 20 tane falan vardır. 10 dirhem. Büyüğü 20 dirhem. Ben suyunun tadını çok merak ediyorum. Bu kadar baharat karışımlı olan. Ama bazılarında var böyle anten manteni görünüyor çok acayip. Bak bu etli butlu çıktı. Etli butlu çıktı bak. Şöyle kocaman bir tanesine. Suyunu merak ettim. Suyu. Ya suyundan ben o baharatın adını unuttum ya. Çöreklere de konuluyor ya. Onun tadı çok geliyor. Yok salyamuzu daha güzel suyundansa. Valla şu ne böyle ya? Şurada değişik değişik tatlılar var. Merak ettim. Bak şu abinin önünde koyduğu şu var ya şu. O harika bir şey. Onu hatırlarsanız biz kahveyle gömdük. What is this? How much is this? 20. Can I have one? Anlamadım ne dediğini ama ben onu yemek istiyorum. Bak bir şey satın alıyorsun ama yine de kamera yasak. Bunu yemeden önce bir şey söyleyeyim. Bu ülkeyle ilgili her şey iyi, hoş da şu kamerayla ilgili dertleri acayip bir şey. Kardeşim sen şu anda turizmin göbeği, Marrakeş'in turizm göbeğinde bir dükkan açıyorsun. İçerinin %80'i turist. Kamera gayet temiz bir mutfağını çekmek isteyince de sen buna hayır diyorsun. Bu konuda yani Fas'la ilgili en büyük derdim sadece bu. Bak çektirmez okey falan filan ama kardeşim ben şu an lokal bir yerde değilim. Ben turizmin göbeğindeyim. Nedir la bu? Şimdi bunun içinde fıstık var. Badem var. Tarçın var. Şeker var. Ulan bir de sanırım tavuk var. Ve baksana. Bak şu. Is this chicken? Chicken? Ha. Tavukmuş. İçerisinde tavuğu, fıstığı, cevizi, çok bariz bir tarçın tadı var. İlginç. Ulan hayatımda ilk defa tavuklu bir tatlı yiyorum. Bu salyangozdan daha ilginç. Salyangoza şaşırıyorsanız buna şaşırın. Ben size daha garip olayı söyleyeyim. Beğendim.
Yani benim bunu beğenmemem lazım. Kızarmış tavukla tarçın, şekerin bir araya gelip hoş olma ihtimali yok. Ama bütün fıstık her şeyi toparlıyor herhalde. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizden bir ricam var. Görmek istediğiniz ülkeleri bana yorumla belirtebilirsiniz. Oralara gitmek istiyorum. Şimdi benim kafamda önümde bir rota var. Ama siz görmek istediğiniz ülkeleri de bana yorumda belirtebilirsiniz. Ben ona göre çoğunluğun istediği bir ülke varsa onları da ekleyebilirim. Şu an hayatımda yeni bir düzene evriliyorum. Bundan da bahsedeceğim. Tamamen kesinleşmeden bahsetmek istemediğim için ilerleyen videolarda bundan bahsedeceğim. Kesinleşeceği için. O yüzden size rahatlıkla nereyi görmek istiyorsanız bunu size önünüze sunup rahat rahat gidebileceğim. Çünkü şöyle bir şey yapacağız. Hani git bir bölge, örnek veriyorum, Afrika'ya git bir bölge değil. Farklı farklı yerlere, yani bir ucum orada bir ucum orada çıkabilir. Bir an benim Amerika'da görüp sonra Rusya'da görebilirsiniz. Böyle farklı farklı şeyler yapabilirim. O yüzden görmek istediğinizi sadece yorumlarda bana belirtin yeter. Bir sonraki videoda görüşürüz.